Merhaba engelsiz düşünen arkadaş. Bugün yine sizin de aklınızda soru işareti olan bir konu hakkında sizlere güzel bir video içerik üretmeye karar verdim. Evet arkadaşlar, bugünkü video konumuz ÖTV muafiyetiyle veya bir başka deyişle engellilerin vergi ödemeden yurt dışından araç getirmesi konusu hakkında sizlere biraz bilgi vermek istedim. Umarım sizler için faydalı olur. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz son dönemlerde ÖTV muafiyetiyle araç almak Türkiye'de çok zorlaştı. Neden? Tedarik sorunu, talep fazlalığı vesaire gibi konular bizleri artık farklı alternatiflere yönelmeye itmiş durumda. Bu da farklı alternatif konusunda arkadaşlar aklımıza tabii ki yine bir hakkımız olan yurt dışından ÖTV muaf bir araç getirme fikrini getiriyor. Şimdi arkadaşlar bu konu hakkında birçok soru işareti var. Öncelikle bunun yönetmeliğini okumanızı, kimlerin engelli raporuyla hangi engel gruplarına nasıl araç getireceğini öğrenmeniz gerekmekte. Çok detaylı bir konu. Bunun hakkında geçmiş zamanlarda videolar yapmıştık ama her sene farklı şeyler eklenebiliyor veyahut da klasik olan bir taslak var arkadaşlar. Onda bazı değişiklikler olabiliyor. Bu nedenle güncel bilgileri araştırıp öğrenmenizde fayda var. Şimdi arkadaşlar bu konuları hani çok uzun anlatmaktansa şimdi sizlere şöyle bir fikir vermesi açısından şunu tercih ettim. Arkadaşlar şimdi hangi araçları oradan getirebiliyoruz? Ne kadara kadar araç getirebiliyoruz? Bana en çok sorulan sorular arasında bu konuya bakacağız. Oradaki araç satan otomotiv bayileri diyelim çünkü ikinci el getireceğimiz için hangi araçları satıyor? Nasıl araçlar? 3 yaşa kadar olan araçlarda fiyatlar nasıl? Bunları inceleyeceğiz ve en büyük sorumuz da şu tabii ki arkadaşlar siz de biliyorsunuz. Kaç paraya kadar araç getirebiliriz? Şimdi ben bunu oturdum, araştırdım. Kar Gümrük Müdürlüklerini aradım. Arkadaşlar çok net bilgi verilmiyor ama yönetmelikte şöyle bir ibare var. Gümrüklenmiş fiyatı 1.004.000 lirayı geçmemesi gerekmekte gibi bir ifade var. Şimdi buradan anlayacağımız şey gümrüklenmiş fiyatı demek tüm vergiler dahil fiyatı 1.004.000 lirayı geçmemesi gerektiği. Şimdi bunu nasıl hesaplayacağız? Bunun için de arkadaşlar yani şu demek oluyor. ÖTV'si, KDV'si de dahil olmak üzere 1.004.000 lirayı geçmeyecek. Tabii ki biz bu 1.004.000 lira ödemeyeceğiz burada. Bunları düştükten sonraki rakamı ödeyeceğiz. Bu da arkadaşlar işte 550.000 lira gibi bir rakama tekabül ediyor ki bunu euroya çevirdiğimizde 27.000, 27.500 gibi bir euro oluyor arkadaşlar. Ama burada şu var tabii ki biz sınıra çok yanaşmamalıyız. Çünkü araçların gümrükte kalma olasılıkları var. Tabii ki bunu kendimiz de yapabiliyoruz ithalatını. Veyahut da arkadaşlar bazı şirketler yapıyor. Bu prosedürler gerçekten hani yoğun prosedürler. Bazı şirketler yapıyor. Tabii sizden aracılık ücreti alıyor vesaire bu konular da var. Tabii ki burada çok dolandırıcılıklar da duyuyoruz arkadaşlar. Bunlara da dikkat etmenizi öneriyorum. Şimdi yani ben burada 27.000 euroyu referans alarak sizlere hangi araçların alınabileceği videosunu şimdi yapmış bulunmaktayım. Hep birlikte listeye geçelim arkadaşlar. Bakalım Avrupa'nın değişik illerindeki araçların 27.000 euroya kadar hangisine karşılık geliyor. Şimdi arkadaşlar listemizi şu şekilde hazırladım ben size. Avrupa'nın bizim burada hani sarı site gibi orada da ikinci el araç satım sitesi var arkadaşlar. Orada en çok kullanılan sitelerden biri de şu an size paylaştığım site. Burada bazı araçlara baktım. 27.000 euroya kadar olan 3 yaşını geçmemiş. Bunları sizlerle paylaşacağım şimdi. Arkadaşlar şimdi ilk aracımız ne almışız? Burada diyor ki BMW X1 diyor. X1 arkadaşlar 26.750 euro gibi bir fiyatı var.
aracı incelediğimizde güzel bir araç. B SUV segmentinde yani tercih edilebilir bir araç diyebiliriz. Tabii ki aracın diğer bilgilerine de bakmak lazım. İlk kayıt tarihi yani aracın modeli 2021 arkadaşlar. Otomatik şanzımanlı 47.000 kilometrede benzinli bir araç. Bu aracı almak istersek işte 26.750 euro ödeyerek getirebiliyoruz arkadaşlar. Bu aracı 12 ay garanti vaat etmiş satıcısı. Orada bu şekilde satılıyor araçlar. Çeşitli bilgilere de burada yer vermiş. Siz de bu sitelere girip bu araçları inceleyebilirsiniz. Ben fikir olması açısından sizlere bu araçları listeledim arkadaşlar. Şimdi bir diğer aracımıza bakalım. Arkadaşlar Kia Sportage modeli. Yine 1.6 motora kadar biliyorsunuz burada sınır var. 25.200 euroya Kia Sportage 1.6 TDI konsept modeli satılıyor arkadaşlar. Yani baktığımız zaman çok dolu bir araç değil ama işte hayalet ekranıdır vesaire. Bu manuel vitesmiş bu arada. Otomatikleri de var arkadaşlar. Onlara da bakabilirsiniz. Satılan baktığımız zaman bu şekilde bir araç. Bu araç da 2022 modelmiş arkadaşlar. Modeli. Diğer özelliklerine bakacak olursak şöyle inelim. 7.000 kilometrede 2022 model işte 1.6 motora sahip, çeşitli özellikleri 152 beygir güç üretebiliyor. Benzinli bir araç arkadaşlar bu da. Şimdi bir diğer aracımıza bakalım. Bir diğer aracımız Hyundai Ioniq diye bir model arkadaşlar. Türkiye'de sanırım yeni bu. Bu da hibrit style paketi. 25.950 euroya satılıyor arkadaşlar. Bu da yine güzel bir araç. Hyundai Ioniq. Baktığımız zaman 4500 kilometrede 2022 model 141 beygir güç üretebiliyor ve hibrit bir araç arkadaşlar. Şimdi listeye devam ediyorum. Bir diğer aracımıza bakalım. Jeep markasının Compass modelini almışız arkadaşlar. 1.6 model limited versiyonu. Bu araçta 2022 model ve 26.284 euro gibi bir fiyatı var bu aracın. Baktığımız zaman bu da güzel bir araç. C-SUV'de. Bu da tercih edilebilir tabii ki. Güzel görünüyor arkadaşlar baktığımız zaman. Bu aracın da kilometresi 4000 kilometrede. 48 ay garantili. Gayet güzel bir araç. 131 beygir. Bu da tercih edilebilecek araçlar arasında yer alıyor. Jeep Compass. Şimdi bakalım arkadaşlar bir diğer aldığımız listeye araç Audi Q2. Biliyorsunuz B SUV'de arkadaşlar. Audi Q2 gerçekten güzel bir seçenek. Bu araçta 2021 model 17.000 kilometrede arkadaşlar. Baktığımız zaman özellikleri de gayet dolu görünüyor. İşte LED paketleri, panoramik tavandır vesaire yazılmış. Siz de bu sitelere girip bu araçları inceleyebilirsiniz. Şimdi bir diğer aracımıza bakıyoruz. Citroen C5 Aircross var arkadaşlar. Türkiye'de de tanıdığımız bir araç zaten. 25.990 lira gibi bir fiyatı var. Bu 1 kilometrede diyor. Yeni herhalde 2022 model bir araç arkadaşlar. Araç gayet güzel görünüyor. Bu da listemize aldığımız bir diğer araç. Şimdi listeye devam edelim. Skoda Octavia var arkadaşlar. Octavia yine mild hibrit versiyonu. 2023 model. Sanırım bu araç 0 diye görüyorum ama yani tam da arkadaşlar hani orada da ilanlar net girilmiyor. Muhtemelen ikinci eldir veya sıfıra yakındır. O yüzden bu şekilde girilmiş. Octavia'da alınabiliyor. Mild hibrit şekilde. Şimdi devam edelim. Bir diğer listemize aldığımız araç Ford Kuga arkadaşlar. Yine C-SUV 1.5 dizel
versiyonu, garantili güzel bir araç arkadaşlar. Ford Kuga. 2021 model, 26.000 kilometrede, 12 ay yine satıcı garantisi var aracın. 120 beygirlik versiyonu böyle satılıyor arkadaşlar. Bir diğer araç Mercedes A180'ler var biliyorsunuz, ufak arkadaşlar. B segmenti Türkiye'de de çokça tercih ediliyor, biniliyor. Bu da manuel versiyonuymuş. 26.950 euro gibi bir fiyatı var. Tabii ki otomatiği bulunabilir. Belki kilometresi biraz daha fazla olur ama bu 14.000 kilometrede 2021 model bir araçmış arkadaşlar. Şimdi son aracımıza bakalım. Hyundai Tucson almışız. Tucson'un da arkadaşlar 8.000 kilometrede 2022 model bir Tucson. Bu da 48 ay garantili. Güzel bir araba. Hangi paketi tabii ki net kestiremiyorum. Çünkü siteler arkadaşlar yabancı site olduğu için biraz böyle bilgiler havada kalabiliyor. Ama siz de bu sitelere girip bu araştırmaları yapabilirsiniz bu fiyat bantlarında. Ve aracı firmalarda arkadaşlar bunları size getiriyor. İşte kaç paraya olduğunu söylüyor. Tabii ki aracılık ücreti alıyor. Ona da dikkat etmek lazım. Onu da araştırmak lazım. Yani yurt dışından bu fiyatlara bu tür araçlarda getirilebiliyor. Bunun videosunu sizlere yapmak istedim. Umarım sizlere fikir vermesi açısından faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.